Evet sevgili takipçiler, bugün sizlerle sizi bizi beraber birlikte bir oyun hazırlayacağız. Öncelikle ben çok Türkçe hakim değil abicim. Kameranın arkasında bir gamer dostumuz var. Ona gamer şef olmanın püf noktalarını anlatarak siz nasıl diyor sohbet muhabbet ederek abicim oyunumuzu hazırlayacağız. Sen nasıl bir tür istiyor abicim? Tamam ben seni anladım kardeşim. Öncelikle at istiyor musun? Horse. O zaman Red Dead Redemption 2 buna çok güzel bir tat katacaktır abicim. Hemen Red Dead Redemption 2'mizi tavamıza alıyor. Evet, ilk malzememiz Red Dead Redemption 2'yi tavamıza aldık abicim. Uzun saatlere varan açık dünya bir oyunu buna hoş bir aroma katar gamer kardeşim. O yüzden azıcık da Assassin's Creed ekliyoruz. Tavamızı kızdırıyor abicim. Tavamız kızıyor. Sen böyle vurayım kırayım aksiyon oyunlarını seven bir gamer'a benziyorsun kardeşim. O yüzden senin için birazcık da Call of Duty ekliyor. Ben oyun yapmayı çok seviyor abicim. Şimdi bunun enfes bir dokuya ulaşmasını bekliyor. Böyle karamelize olana kadar pişirmemiz gerekiyor. Evet bak, kokular alıyor mu? Kokular alıyor bak, mis gibi kokular. Evet, oyunumuz hazır, mis gibi oldu abicim. Şefim, hazırladığın oyun görünmüyor. Oyun nerede? Oyunu görmek için siz nasıl diyor ki senin ağzını birazcık açacaksın abicim. Yalnızca $10 ödeyerek oyunu görme paketini açabilirsin abicim. Ortaya Far Cry 6 diye bir oyun çıktı abicim. Biz oyunsuz kaldık abicim. Neyse, türü sevenlere at var, açık dünya var, teknolojik değişik silahlar var. Şimdi bu hazırladığımız oyunu siz pek sevmedi mi? Hemen gamer kardeşlerimiz sevindirecek, siz nasıl diyor beleş ücretsiz oyunlara geçiyor abicim. The Expendables. Broforce'un geliştiricilerinden ücretsiz, eğlence dozu yüksek, aksiyon dolu bir oyun. Broforce'un öncesinde çıkış yapan bu oyun, görsellik ve oyun yapısı olarak da fazlasıyla Broforce'a benziyor. Tam sürüm olarak oynamak isterseniz indirim döneminde Broforce'a da bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten etrafı vurup kırıp parçalayacağınız çok eğlenceli bir oyun. Denemenizi tavsiye ettiğim, stres atabileceğiniz oyunlardan birisi. 3. Adeta duvar kağıdı, sanatsal bir tablo niteliğinde görsel sanat tasarımıyla göze hoş gelen bir oyun bence. Müzikleri ruhunuzu okşar nitelikte. Çok kısa bir oynanışa sahip olan bu ücretsiz oyunun ana teması adından da anlayacağınız üzere ağaçlar. Özellikle küçük yaşta olan çocuklarınıza eğitim vermek amaçlı gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Spoiler vermek istemiyorum, duygulandırırken bir yandan sizi düşündüren çok tatlı bir oyun. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Unturned. Unturned benim yeni keşfettiğim çok sevilen bir ücretsiz oyunmuş. Oyunu oynayan kişilerin deneyimlerini incelediğimde bayağı güzel bir oyuncu kitlesi var gibi görünüyor. Biraz Minecraft ve Rust tadında hayatta kalma temalı eğlenceli bir oyun diyebilirim. Hem tek başına oynama seçeneği bulunuyor hem de multiplayer olarak arkadaşlarınızla çok eğlenceli anlar yaşayacağınız oyunlardan birisi. Bayağı seviliyor, güzel yorumlar almış, bu oyuna bir şans verin derim. Dio. Aynı ekran üzerinde split screen olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir platform bulmaca oyunu. Türkçe dil desteği bulunması da biz Türk oyuncular için güzel bir artı. Hem oynaması eğlenceli hem de bir yandan bol bol düşüneceğiniz, yer yer zorlanacağınız bulmacaları da sahip. Görsel sanat tasarımı olarak da gayet hoş duran farklı bir oyun bence. Özellikle ücretsiz 2 kişilik oyunlar arıyorsanız mis gibi duran bu ücretsiz oyuna bakabilirsiniz. Gwent. Kart oyunu seven oyuncu dostlarımıza mis gibi ücretsiz bir kart oyunu. Üstelik canımızın içi Witcher temalı. Gwent ne kadar güzel bir kart oyunuydu ya, siz de seviyor muydunuz? Ben bayılıyordum bu kart oyununa. Bir dönem sırf Gwent oynamak için Witcher 3'e giriyordum desem hiç de abartmış olmam. Eminim benim gibi Gwent bağımlısı oyuncular vardır. Yapımcılar da bunu anlamış olmalılar ki biz Gwent adıyla ayrı bir ücretsiz kart oyunu çıkartalım, oyuncular keyifli oynasın demişler. Blockout. 2D platform oyunu sevenlere mis gibi tatlı bir görselliğe sahip bu ücretsiz oyun gerçekten güzel bir oyun deneyimi sunuyor. Aslında biraz eğlencenin yanında zorlu bir parkur macera oyunu da diyebilirim. Görsellik olarak da Ori ve Rayman oyunlarını fazlasıyla anımsatıyor. Zaten ücretsiz bir oyun. O halde oynamak için bu oyuna neden şans vermeyesiniz, öyle değil mi? Minion Master. Evet, böyle strateji gerektiren kartlı savaş oyunlarını seven oyuncular için Minion Master oldukça güzel bir oyun deneyimi sunuyor. Kamera açıları farklı olsa da oyun tarzı olarak biraz Crash Royale'e benzetiliyor. Bu oyun gözlemlediğim kadarıyla ücretsiz yapısıyla hem çok seviliyor hem de pek keşfedilmemiş bir oyun diyebilirim. Oynayan oyuncular oyunu oldukça sevmiş, memnun görünüyorlar. Böyle strateji gerektiren kartlarınızla birlikte kale savunması yaptığınız oyunlar ilginizi çekiyorsa bu oyuna mutlaka şans verin derim. Özellikle arkadaşlarınızla oynarsanız ayrı bir keyif alacağınızı düşünüyorum. Doki Doki. Bu ne böyle, bize Anime Wings Club oyunu mu öneriyorsun diyenleri duyar gibiyim. Bu şirin görünümlü tatlı kızlara aldanmayın. Oyuncuyu ters köşeye yatıran korku teması içeren bir oyun. Araştırdığım ve gözlemlediğim kadarıyla Doki Doki bayağı sevilen bir oyunmuş. Aslında belli bir hayran kitlesinin olmasının yanında pek konuşulmayan niş bir kitleye hitap ediyor da diyebiliriz. Böyle anime ve görsel roman içeren psikolojik korku türünde bir oyunmuş. Oynayan oyuncular bayağı şaşırmış görünüyorlar ve oyunu fazlasıyla övüp tavsiye ediyorlar. Açıkçası ben de merak ettim bu oyunu. Bence bu kadar övülen ve sevilen bir oyuna hep birlikte şans verelim, ne dersiniz? Multiverses. Warner Bros'un haklarına sahip olduğu Looney Tunes, Scooby-Doo, Batman, Superman, Tom ve Jerry gibi kısacası 90'lı yılların nefis karakterlerini ve daha birçok karakteri bir araya getiren Multiverses
Multiversus yeni çıkış yapan eğlenceli bir platform dövüş oyunu. Multiversus şu an için Nintendo hariç tüm platformlarda ücretsiz olarak bulunuyor. Oyunun çapraz platform destekliyor olması da şahane. Bu tarz platform dövüş oyunlarına bayılıyorum gerçekten ama Nintendo tarafına özel olan Super Smash Bros gibi oyunlar diğer platformlarda pek bulunmuyor ne yazık ki. Tüm platformlar için böyle ücretsiz bir oyun çıkması çok sevindirici. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Race Room. Evet, şimdi böyle ücretsiz bir oyun listesinde araba tutkunu dostlarımız benden araba yarışı veya araba temalı oyunlar önerecek mi acaba diye merakla bekliyordur. Araba tutkunu dostlarımıza üzmeyelim, ücretsiz bulabildiğim ve tavsiye ettiğim araba yarışı temalı birkaç oyunu üst üste önereyim sizlere. Race Room pist yarışı seven oyuncular için bence denenmesi gereken bir yarış oyunu. Oynaması ücretsiz olması gerçekten şahane. 2013 yılında çıkış yapan bir oyun için grafik olarak da gayet tatmin edici görünüyor. Crossout. Araçlı savaş oyunlarını seven oyuncular için böyle sandbox türünde oynaması ücretsiz, eğlence dolu bir oyun. Özellikle arkadaş grubunuz varsa bu oyuna girip bol bol eğlenebilirsiniz. Kendi aracınızın özel tasarımlarını da oluşturabiliyorsunuz. Raf seçenekleri de oldukça geniş tutulmuş. Türü sevenler için uzun bir oynanış deneyimi sunuyor. Wreath Postal Service. Bahsettiğim yarış oyunları arasındaki en ilginç oyun bence. Yukarıdan görünen bir kamera açısına sahip bir yarış oyunu. Arkadaşlarınızla birlikte eğleneceğinizi düşündüğüm bir yarış oyunu bu. Benim çocukluk döneminde böyle oyuncak arabalarla yarış pistlerinde yarış yapardık. Hatırlayanlarınız vardır eminim. Bu açıdan nostaljik bir yanı var da diyebilirim. Tabii ki günümüzde çok daha teknolojik ve göze çok daha estetik gelen bu tarz oyuncaklar çıktı. Günümüzde örneğin Hot Wheels yarış pistleri var. Çocuklar çok seviyor böyle oyuncakları. İnanın bu yaşta benim de alıp oynayasım geliyor diyebilirim. Görsellik olarak da oldukça şirin, tatlı bir tasarıma sahip. Oynayan oyuncular oldukça eğlendiğini dile getiriyor. Özellikle arkadaşlarınızla bir araya gelip gülüp eğlenerek keyifli vakit geçirebilirsiniz. Rocket League. 2015 yılında The Game Awards etkinliğinde yılın en iyi bağımsız oyun ödülünü ve yılın en iyi spor oyun ödülünü kazanan Rocket League, eğlenceli, akıcı arcade oynanış tarzıyla birlikte 4 kişiye kadar bölünmüş ekranda oynayabileceğiniz bir oyun. Ben de bir dönem bu oyuna fazlasıyla sarmıştım. Oldukça keyifli anlar yaşayabileceğiniz futbolu çılgın arabalarla oynayın. Rocket League gerçekten benim de çok sevdiğim bir oyun. Bu oyunu oynamanızı gönülden tavsiye ediyorum. Project Torque. Biraz eski bir oyun olsa da günümüzde de oynanabilir keyifli bir deneyim sunuyor. Multiplayer tabanlı bir yarış oyunu. Basit bir yapıya sahip, oyunun ilk başında kendinize bir araç seçiyorsunuz ve bol bol yarışarak seviyenizi artırıyor, aynı zamanda para kazanıyorsunuz. Böylelikle arabanızı geliştirebiliyorsunuz. Oyun içinde çok çeşitli yarış türleri bulunuyor. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Warframe. İnanması güç ama Warframe gerçekten oynaması ücretsiz bir oyun. Üstelik Türkçe dil desteğine sahip bir oyun olmasıyla birlikte oyunun grafikleri, görselliği harika. AAA oyunlar gibi duruyor, öyle değil mi? Oyun gerçekten çok keyifli. Ben oynadığım dönem oyuncu topluluğunu çok beğenmiştim. Oyunu öğrenme aşamasında karakterimi geliştirirken falan gerçekten çok yardımsever, iyi insanlar denk geliyordu. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla birlikte sohbet muhabbet eşliğinde uzun saatler keyifle oynayabileceğiniz oyunlardan birisi. Fortnite. Fortnite adını duymayan yoktur sanırım. Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, Battle Royale türünde kendini fazlasıyla kanıtlamış bir oyun. Günümüzde hala büyük bir popülerliğe sahip, oyuncular tarafından büyük ilgi görerek oynanmaya devam ediyor. Dota 2. Valve tarafından geliştirilen 2013 yılında çıkış yaparak büyük ilgi gören Dota 2, günümüzde de yakaladığı o popülerliği hala korumaya devam ediyor. Yani bu oyunu uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım. Her şey ortada, görüyorsunuz. Strateji gerektiren MOBA türünde olan Dota 2, oynaması ücretsiz harika oyunlardan birisi. Fallout Shelter. Fallout evrenini sevenler için şehir kurma ve yönetme tarzında oynaması ücretsiz bir oyun. Bu oyunda bol bol craft yapacak, aynı zamanda sahip olduğunuz toplulukla birlikte hayatta kalmaya çalışacaksınız. Robocraft. Ücretsiz bir oyun olmasına rağmen keşfedilmemiş bir oyun daha. İnşa etme ve robotlarla dolu bu aksiyon dolu dünyada kendi savaş makinenizi hayal gücünüze göre istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Transformers hayranları da bu oyunu sever diye düşünüyorum. Pekala, hadi o zaman yaratıcılığınızı ortaya çıkarıp kendi otobotlarınızı oluşturma zamanı. The Plane. Bir sineğin hayatına tanık olduğumuz kısa süreli bu oyunda tek yapmamız gereken uçmak. Oyunda uçmak dışında farklı bir mekanik bulunmuyor. Bu oyunda eğlence beklemeyin. Size hayatı sorgulatacak, düşünmeye sevk edecek yaşam üzerine bir oyun. 15-20 dakikalık adeta bir sitcom dizi havasında çok kısa bir süreye sahip. Oyunun müzikleri gerçekten çok hoş. Kısa süreli bir rahatlama, terapi gözüyle bakabilirsiniz bu oyuna. Ücretsiz bir oyun zaten. Belki bazılarınıza anlamsız gibi gelebilir ya da bu nasıl oyun diyenler olabilir. Çok anlamlı veya anlamsız diyemem. İnsandan insana bakış açısı çıkardığı anlam değişkenlik gösterebilir. Kısa ve öz deneyimi yaşamak isteyen oyuncular bir şans verebilir bu oyuna. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir. Namık Kemal'in bu güzel sözleriyle diğer oyunlarımıza geçelim. Red Match 2. FPS oyun severleri aksiyon dolu FPS nişancı oyunu. Arenada geçen eğlenceli maçlarla bu oyunda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oynanış mekanikleri oldukça basit tutulmuş. Böylelikle oyuna çok kısa bir süre içinde adapte olabilirsiniz. Akıcı, hızlı bir oynanışa sahip ücretsiz FPS oyunu. Ruins of Albion. Oyunda tek bir can ile ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemeye, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Peki neden böyle diyenler olacaktır? Çünkü aksiyon roguelike türünde bir oyun. Görsel olarak da gayet
gayet şirin mi şirin duruyor ama oyun yapısı olarak da hiç de kolay bir oyun olmadığını belirtmek istiyorum. Ama oynanış, dövüş mekanikleri ve oyundaki düşman çeşitliliği oldukça tatmin edici. Bence bu ücretsiz oyun şans verilmeyi hak ediyor. Vampire the Masquerade Bloodhunt. Vampir teması ilgi çekici güzel bir tema, öyle değil mi? Vampir temalı oyunlar oyun dünyasında her ne kadar sınırlı olsa da vampir temasını görünce oyuncular olarak heyecanlanıyoruz. Yakın zamanda çıkmış grafikleriyle oldukça etkileyici görünen oyunlardan birisi kesinlikle. Üstelik ücretsiz bir oyun olması da insanı şaşırtmaya yetiyor. War Thunder. İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı araçlarını kullandığınız War Thunder, geliştirilme aşamasında olan bir ortamda önemli hava, kara ve deniz araçlarıyla online oyuncularla oynadığınız MMO tabanlı bir oyun. Oyunun yapısı yarı arcade yarı simülasyon türünde diyebilirim. Oyuna alışması biraz zaman alabilir. Alıştıktan sonra çok uzun saatler oynayıp oyunun başından kalkmakta zorlanacağınızı söyleyebilirim. Oynaması ücretsiz olmasıyla oyunculara kaliteli güzel bir deneyim sunan oyunlardan birisi. World of Tanks. Sürekli güncelleme alarak genişleyen araç çeşitliliğiyle, ücretsiz bir oyun için oldukça güzel görünen grafikleriyle ve savaş dönemini yansıtan enfes atmosferiyle World of Tanks MMO tabanlı şahane bir oyun. Biraz önce bahsettiğim oyun gibi uzun saatler çok keyifli anlar yaşayabileceğiniz bir oyun. Bayağı gerçekçi ve güzel detaylar içeren bir oyun. Her tankın kendine özel silah, motor, palet gibi parçalarını ayrı ayrı modifiye edebiliyorsunuz. Oynanış olarak da çok eğlenceli bir gerçekçi tank oyunu kendisi. Spielberg. Fortnite'a benzer görselliğiyle farklı bir Battle Royale oyunu. Bu oyunda alışık olduğumuz Battle Royale oyunlarının dışında karakterlerini silah yerine çeşitli efektif büyüler kullanıyorlar. Biraz daha yakın dövüş odaklı bir Battle Royale oyunu diyebilirim. Bu farklı yapısıyla da alışık olduğumuz Battle Royale oyunlarından biraz ayrılıyor diyebiliriz. Oldukça farklı bir havası var. Battle Royale türünü sevip farklı yapıda bir oyun arayanlar bu oyuna bakabilirler. Gravitas. Bu oyunu özellikle Portal severlere tavsiye ediyorum. Ücretsiz alternatif bir bulmaca platform oyunu. Kısa ve öz, tadında bir oynanış deneyimi sunuyor. Eğlenceli, tatlı bir oyun. Hem de mis gibi ücretsiz bir oyun. Bulmaca platform oyunları sevenlere tavsiye ediyorum. Mendagon. Piksel grafikli bağımsız bir oyun olmasıyla oynarken de görsel şölen yaşatan bir oyun. Yine kısa ve öz bir oyun deneyimi sunuyor. Antik kültürel bir dünyadaki belirli parçaları toplayıp bir araya getirmeniz isteniyor. Tatlı, sevimli bir platform oyunu. Tibet kültürünü ve felsefesini yansıtan bir yanı var. Oyun boyut olarak da çok düşük boyutlu bir oyun. Zaten ilginizi çektiyse bir şans verebilirsiniz. Ultimate Custom Night. İlk izlenim görsel yapısı olarak size bir oyun anımsattı, öyle değil mi? Evet, bu oyun sevilen Five Nights at Freddy's serisinin 7. oyunu. Evet, korku temalı ücretsiz bir oyun. Benim açıkçası korku gerilim türüyle hiç aram olmadığı için bu oyunu denemedim. Oynayan oyuncuların geri dönüşlerini toparlayarak size aktarıyorum. Korku temalı zor bir oyun olduğunu dile getiriyorlar. Bol bol jumpscare sahneleri göreceksiniz. Oyunun güzel bir özgürlük sunduğu söyleniyor. Hem de düşük sistem gereksinimli bir oyunmuş. O açıdan PC'de sistemi düşük olan oyuncu dostlarımız da rahat bir şekilde oynayabilirler. Brawlhalla. Nintendo tarafındaki kökleşmiş seri oldukça eğlenceli görünen Super Smash Bros'a hayranlıkla bakıyor ama Nintendo konsoluna sahip değilim kardeşim. Bu oyunu oynayamıyorum diye mi üzülüyorsun? O halde derdine derman olacak ücretsiz Brawlhalla seni sarıp sarmalayacak, fazlasıyla eğlendirecek bir oyun. Smite. Evet, yine bir MOBA türünde oynaması ücretsiz enfes bir oyun. Smite benim en sevdiğim ücretsiz MOBA oyunu olabilir sanırım. League of Legends'a benzer bir oyun yapısında TPS kamera açılı mitolojik karakterlerin olduğu çok eğlenceli bir oyun. Bir dönem bayağı Smite hayranı olmuştum. Sürekli bu oyunu oynuyordum. Oynanış mekanikleri, karakter çeşitliliği ve her bir karakterin kendine has özelliklerinin bulunması falan oyuncuyu kendine çok güzel bağlıyor. Yani gözlemlediğim kadarıyla League of Legends, Dota 2 gibi oyunların yanında Smite bizim ülkemizde pek yeterli popülerliğe sahip değil sanırım. Dünya genelinde büyük bir oyuncu topluluğuna sahip olsa da ülkemizde yeterli ilgiyi görüp keşfedilmemiş diyebilirim sanırım. Bence kendine has çok farklı özgün bir yapısı var. Ben çok keyif alarak oynuyordum. Eğer daha önce hiç deneyim etmediyseniz bence kesinlikle şans verin derim. PlanetSide 2. 2012 yılında oynaması ücretsiz olarak oyun dünyasına giriş yapan PlanetSide 2, gözlemlediğim kadarıyla oyun dünyasına kendine tam anlamıyla bir yer bulamamış gibi. Bir de bu oyunun pek reklamı yapılmadı sanırım. PlanetSide 2'yi oynamadıysanız bile bir kulak aşinalığınız vardır sanıyorum. Bir yerlerden duymuş olabilirsiniz ama yani oyuncuları gözlemlediğimde pek bu oyunun konuşulduğunu duymuyorum. PlanetSide 2'yi de keşfedilmeyen oyun arasına alabiliriz sanırım. Oyun içerik bakımından oldukça zengin duruyor. Tam anlamıyla olmasa da açık dünya tadında bir haritaya sahip. Oyunda seçebileceğiniz farklı sınıflar mevcut. Her birinin kendine özel yetenekleri bulunuyor. Oyun yapısı olarak da adlandırmak gerekirse MMO, FPS, RPG türünü bir araya getiren aksiyon tabanlı bir oyun diyebiliriz. Çok sıradan bir oyun değil, geniş bir çeşitlilik sunuyor. Farklı türde bir FPS oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin bence bu oyuna şans vermesi gerek. Aim Lab. Adından da anlayacağınız üzere Counter Strike, Global Offensive, Valorant gibi FPS oyunlar için size bol bol antrenman yaptıran ve aim yeteneğinizi, reflekslerinizi geliştirebileceğiniz bir oyun. Oyuna girdikten sonra ilk başta size birkaç belirli antrenmanlar yaptırıp aim yeteneğinizi test ediyorlar ve sonrasında antrenmanlardaki performansınıza göre seviyeniz belirleniyor. Buna göre size yeni farklı türde pratikler, antrenmanlar yaptırıp aim ve ses kasma yeteneğinizi geliştirmenize yarar sağlayan simülasyon tadında bir oyun. Yani multiplayer oyunlarda karşılaştığınız usta oyunculara karşı daha iyi oynayabilmek, kendinizi geliştirebilmek için bence deneyebileceğiniz güzel bir ücretsiz deneyim sunmuşlar. Neon Beats. Müzik, ritim oyunu sevenleri eğlenebileceğiniz parkurla harmanlanmış ücretsiz şahane bir oyun. Bir notayla çıktığımız bu yolculuk binlerce notadan oluşan
geniş bir yolculuğa dönüşüyor. Zorlu bir platform oyunu olduğunu da belirtmem gerek. Hem de ücretsiz bir oyun, o halde denemekten zarar gelmez, öyle değil mi? Transmission Element 120. Half-Life 3 diye oyuncuların dilinde tüy bitti. Aradan onca yıl geçmesine rağmen oyuncuların umutlarını kaybetmeden yeni oyun Half-Life 3'ün gelmesini hevesle bekliyorlar. Tabii ki bu bekleme sürecinde Half-Life hayranları biz kendi Half-Life oyunumuzu yapalım diye işe koyuluyorlar. Ve zaman içinde ortaya Half-Life evreninde geçen bir oyun çıktı. Hikaye tabanlı kısa bir oyun deneyimi sunan Transmissions, bol bol göndermelerin olduğu gizem dolu bir ortamda geçiyor. Search oyun motoruyla geliştirilen bu oyun fazlasıyla Half-Life'ı anımsatıyor. Kim bilir, belki uslu bir oyuncu olursak günün birinde Valve tarafından yeni bir Half-Life 3 görebiliriz. Destiny 2, Aslan, Cadı ve Dolap. Ay durun çok pardon, yanlış oldu. Neden bahsediyorduk? Evet, Destiny 2, oyuncuların göz bebeği. Oyun dünyasına böyle güzel bir oyun çıkardıkları için geliştirici Bungie'yi kutluyoruz. MMO tabanlı looter shooter türünün başında gelen güzel örneklerden biri Destiny 2. Orijinal Destiny geliştirici Bungie'den pek beklenen ilgiye tam olarak ulaşamayan iddialı bir loot odaklı oyundu. Destiny 2'de ise hikaye tarafına daha fazla odaklanarak oyundaki keşif ve savaş mekaniklerini iyice geliştirerek oyunu çok daha iyi yerlere taşıdılar. Bilim kurgu ve fantezi içeren bir gelecekte ister tek başınıza ister arkadaş grubunuzla bu oyuna girdiğinizde uzun saatler enfes bir maceraya yol alacaksınız. Oynanış mekanikleri olarak da oyuncuya çok güzel bir hissiyat veriyor. Harika grafikler, oynanış mekanikleri desen oyun zaten akıyor. Bu ücretsiz oyunu bir deneyin o halde. Conqueror's Blade. Ortaçağ benim oldum olası bayıldığım bir tema. Ortaçağ temalı içerikleri çok seviyorum gerçekten. Conqueror's Blade de ortaçağ temalı taktiksel strateji gerektiren aksiyon tabanlı bir savaş oyunu. Oyunun kısaca mantığı bir bölgeyi savunma ve ele geçirme üzerine kurulu. Oyun yapısı da çeşitli mekanikler ve içeriklerle doldurulunca ortaya enfes bir oyun çıkıyor. Overwatch 2. Devam oyunuyla birlikte Overwatch 2'yi artık oynaması ücretsiz olacağını öğrendik. Daha önce Overwatch'u hiç deneyim etmemiş oyuncular için çok sevindirici bir haber. Overwatch benim en sevdiğim, kalbimde yer eden multiplayer oyunlar arasında. Blizzard kalitesini oyunda fazlasıyla hissediyorsunuz. Gerçekten şahane bir oyun. Çeşitli kahramanların yer aldığı, her birinin kendine has özel yetenekleri ve oynanışlarını içeren takım odaklı, taktiksel, rekabetçi bir oyun Overwatch. Bu oyuna tam anlamıyla adapte olması zaman alan, oynayarak tecrübe kazanılması gereken bir oyun. Her karakteri tanımak, özelliklerini, neler yapabileceklerini öğrenmek gerekiyor. Örneğin karşınıza gelen karakterlere nasıl savunmalar, nasıl taktiksel saldırılar yapabilirim veya onlar bana karşı nasıl bir oynanış gösterebilir gibi. Bunu oynayarak alışmanız, öğrenmeniz gerekiyor. Zaten artık multiplayer tarafında oynaması ücretsiz olacak. Benim gönülden tavsiye ettiğim, şans verilmesi gereken oyunlardan. Paladins. Evet, Paladins de Overwatch ardından çıkan benzer yapıya sahip çeşitli kahramanların yer aldığı, oynaması ücretsiz bir oyun. Benim bu türde en çok sevdiğim oyun, biraz önce de bahsettiğim gibi, Overwatch. Gerçekten Overwatch çok kaliteli bir oyun. Tabii ki Paladins'te bir Blizzard kalitesi olmasa da değişiklik olsun diye ara sıra Paladins'te oynuyordum bir dönem. Kendine göre farklı bir eğlencesi var tabii ki. Üst düzey bir kalite beklemeyin ama değişiklik arayan oyuncular Paladins'e bakabilirler. Counter-Strike Global Offensive. 2000 yılında çıkış yapmış olan Counter-Strike, zaman içinde aldığı güncellemelerle Counter-Strike 1.4, 1.5, 1.6 gibi sürümlerle iyice geliştirilerek yıllar içinde Half-Life gibi akıllarda yer etmiş bir efsane olarak oyun dünyasına imza attı. Günümüzde eski Counter-Strike oyunlarının hala sevilerek oynanmaya devam ettiği gibi 2012 yılında çıkış yapan Counter-Strike Global Offensive ile popülerliğini koruyarak kendilerini iyice yenileyip modern bir hale büründü Counter-Strike serisi. Benim bunlar arasında en sevdiğim Counter-Strike 1.6 sürümüydü. Hey gidi günler. Ne oynardık zamanında. Ne anılar, ne hatıralar. Neşe dolu güzel günlerdi. Dauntless. Phoenix Labs tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından yayınlanan, oynaması ücretsiz, aksiyon tabanlı bir rol yapma oyunu. Oyun yapısı olarak fazlasıyla Monster Hunter serisinden ilham alındığını hissettiriyor. Monster Hunter demişken Monster Hunter benim bayıldığım oyunlar arasında. Monster Hunter gerçekten türünün en iyi örneklerinden biri. Bu türde de pek fazla oyun seçeneği yok zaten. Dauntless canlı renk paleti, şirin görselliğiyle, oynaması ücretsiz bir oyun olmasıyla denemekten zarar gelmeyecek bir oyun. Evet, bir Monster Hunter kalitesi vermeyebilir, çok daha basit bir oynanış ve mekanikler sunuyor. Halihazırda Monster Hunter seven oyuncuları memnun eder mi bilemiyorum ama yani daha önce hiç Monster Hunter oyunları oynamadıysanız bu oyun size farklı bir hissiyat verebilir. Quake Champions. Özlenen oyun Quake geri döndü. Hem eski hem de yeni bir ruha sahip Quake oyunu. Oynanış mekanikleri olarak eski oyunları anımsatıyor. Sürükleyici ve biraz da rekabetçi ruha sahip oldukça güzel bir oyun. Adından da anlayacağınız gibi yeni Quake oyunuyla şampiyonlar eklenmiş. Her birinin kendine özel yetenekleri ve oynanış yapısı bulunuyor. Görsellik, grafik açısından gerçekten tatmin edici güzel bir görünüme sahip. Ücretsiz olmasıyla oyun dünyasında yer etmiş bu efsane serinin yeni oyununu doyasıya yaşayabilirsiniz. Frost Runner. İster tek başınıza ister yanınızda oturan arkadaşlarınızla birbirinize meydan okuyarak eğlenebilirsiniz. Akıcı, hızlı bir oynanışa sahip, oynamaktan keyif alacağınızı düşündüğüm, tavsiye ettiğim ücretsiz bir parkur oyunu. Apex Legends. Respawn'ın geliştirdiği Titanfall 2'nin ardından Electronic Arts çatısı altında çıkış yapan Apex Legends benim çok keyif aldığım oyunlardan birisi. Tam da Battle Royale oyun türünün popüler olduğu dönem ücretsiz yapısıyla Apex Legends çıka geldi ve oyuncuları kendine hayran bıraktı. PUBG'nin başlattığı, çok geçmeden Fortnite gibi Battle Royale oyunlarının birdenbire çoğaldığı bu dönemde Respawn, oldukça deneyim kazandıkları Titanfall serisinde kullandıkları oyun mekaniklerini daha da geliştirip Apex Legends'a aktardı. Hızlı, akıcı oynanış mekaniklerini gören oyuncular şaşkına uğramış, "Vay be dostum, işte bu Battle
Battle Royale oyun oynanır moduna girmişti. Gerçekten ilk çıkış dönemiyle büyük bir başarı, popülerlik yakalamışlardı. Çıkışından bu yana zaman içinde oyuncuların ilgisini biraz yitirmeye başlayan Apex Legends, yerini başka oyunlara kaptırır gibi olsa da Call of Duty Warzone gibi hala büyük bir oyuncu topluluğuyla sevilerek oynanmaya devam ediyor. Call of Duty Warzone. Hazır ismini almışken sana bu listede yer vermezsek olmaz elbette. Büyük bir başarı yakaladın dostum. Tebrik ederim. Call of Duty Modern Warfare 2019'un Battle Royale modu Warzone, klasik Battle Royale oyunlarından farklı bir yapıda Call of Duty kalitesini yansıtarak kendi oyun zevkini ortaya koydu. Grafikleriyle, vuruş hissiyatıyla oyuna eklenen ilgi çekici içeriklerle birlikte potansiyeli yüksek, büyük ilgi gören oyunlardan birisi. PUBG. Evet, birçoğunuzun bildiği erken erişim oyunu olarak başarılı bir çıkış yaparak oyun dünyasına Battle Royale türünü kazandıran ilk örneklerin başında geliyor. Oyuncuların kalbini kazanan, severek oynanan PUBG, ardından çıkan bazı Battle Royale oyunlarına yerini kaptırır gibi olsa da günümüzde oynaması ücretsiz olmasıyla birlikte hala severek oynanan, popülerliğini sürdüren bir oyun. Rogue Company. Firewatch Games tarafından geliştirilen ve Hi-Rez Studios tarafından yayınlanan, oynaması ücretsiz, TPS kamera açısına sahip multiplayer tabanlı, akıcı, hızlı ve dinamik bir oyun. Güzel grafikler, eğlenceli oynanışla birleşince ortaya stres atmalı, keyifli bir oyun çıkıyor. Transformice. 2010 yılında çıkış yapan Transformice, hem eğlenip hem de sosyalleşebileceğiniz tatlı bir ortama sahip. Şirin görünümlü farelerle peynir topladığınız, farelerin peynir alıp yuvaya dönmesi oyunun temel görevlerinden birisi. Oyuna alıştıktan sonra bağımlılık yapan bir yanı var. Özellikle ilk yıllarında yakaladığı büyük popülerlikle oyuncuların kalbinde yer eden, güzel anılar barındıran bu platform oyununu günümüzde nostalji yaşamak için oynayabilirsiniz. Ring of Elysium. Aurora Studio tarafından geliştirilen, Tencent Games'in yan kuruluşu olan Scarlet Limited tarafından yayınlanan, oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu. Cezbedici görselliği, iddialı grafikleriyle dikkat çeken oyunlardan biri. Biraz PUBG'yi anımsatan bir yanı da var. Ülkemizde pek popüler değil sanırım bu oyun. Dünya genelinde ilgiyle, severek oynanıyor. Tencent güzel bir kalite yakalamış bu oyunda. Gerçekten oyunun güzel bir kalitesi var. Oynanış mekanikleri olarak da gayet tatmin edici. Bu oyunu daha önce keşfetmediyseniz tavsiye etmiş olalım. Dead Day Stillness. Unreal Engine oyun motoruyla tek kişi tarafından yalnızca birkaç hafta içerisinde geliştirilen bu iddialı oyun, zombilerle dolu bir dünyada hayatta kalma temasına sahip olmasıyla Daisy, The Last of Us ve Division'ı anımsatıyor diyebiliriz. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Böyle bir oyunu tek kişinin geliştirmiş olması, üstelik birkaç haftalık çok kısa bir süre içerisinde hazırlanması gerçekten takdir edilesi. Çok kısa bir oynanışa sahip, geliştirici de bu oyunu tutorial tadında geliştirdiğini dile getiriyor. Gerçekten ilginç. Bu geliştiricinin yapmak istediği yeni oyunlarını da merak ettim doğrusu. Path of Exile. İzometrik kamera açısına sahip hack and slash türünde bir aksiyon tabanlı bir rol yapma oyunu. Oyunda ustalaşması zor ama oyuna alıştıktan sonra bayağı kendini sevdiren bir yanı var. Diablo tadında çok keyifli, başarılı bir ücretsiz oyun. Zaten Diablo hayranı bir ekip tarafından hazırlanmış. Düzenli güncelleme alan, içerikle dolu, keyifli, uzun oynanış saati vaat eden harika bir oyun. Bu türe ilgisi olan dostlarımıza kesinlikle tavsiye ediyorum. Warface. Crytek tarafından geliştirilen multiplayer tabanlı FPS kamera açısına sahip aksiyon dolu bir oyun. Team Fortress ve Tom Clancy's Ghost Recon oyunlarını da anımsatan bir yapıya sahip. CryEngine oyun motorunun güzelliğiyle şahane grafiklere sahip. Ücretsiz FPS oyunlar arasında adından söz ettiren oldukça keyifli bir oyun. Tavsiye ediyorum. Team Fortress 2. Valve tarafından geliştirilen, çeşitli kahramanların yer aldığı takım odaklı çok eğlenceli bir FPS oyun. Her karakterin kendine has özellikleri bulunuyor. Oyunun şirin görselliğinin yanında bol bol gülüp eğleneceğiniz, eğlence kat sayısının oldukça yüksek olduğu çok tatlı bir oyun. Bonus oyun. Fall Guys. Listemizi sonlandırırken son kısma bir tane de bonus oyun eklemek istedim. Fall Guys yakın dönemde oynaması ücretsiz olan oyunlardan bir tanesi. PC üzerinde oynayacaksanız Epic Games kütüphanesinden ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Eğlence seviyesinin yüksek olduğu, tam böyle arada girip stres atmalık, gülüp eğlenip rahatlayacağınız oyunlardan. Şeker tadında çok şirin bir görselliğe sahip. Online oyuncularla çeşitli parkurlarda mücadele ettiğiniz çok güzel bir bağımsız oyun. Evet, benden şimdilik bu kadar efendim. Geniş, çeşitli bir liste hazırlamaya özen gösterdim. Umarım güzel oyunlar keşfedebilmişsinizdir bu liste sayesinde. Umarım sizler için güzel bir liste hazırlayabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarım hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana güzel desteklerinizi verebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı listelerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili takipçileri, Absürt Kasaba YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.